Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Yapımı oldukça kolay ve içi tel tel ayrılan muhteşem bir tarif oldu. Önemli püf noktalarını sizler için paylaştım. Tarifimi atlamadan izlemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için öncelikle 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ilave ederek şeker ve maya eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra mayanın güzel bir şekilde aktif hale gelebilmesi için üzerine hava almayacak şekilde kapatarak 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ilık bir ortamda maya çok güzel bir şekilde aktif hale geldi. Şimdi üzerine bir tane yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısını da çöreklerimin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Hemen ardından 1 çay bardağı sıvı yağ da karışıma ilave ederek karıştırıyorum. Daha sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar kontrollü bir şekilde ilave etmeye başlıyorum. Ve unun üzerine de 1 tatlı kaşığı tuzumu ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada unumu yavaş yavaş ilave etmeye devam ediyorum. Sizlerin de ununuzu yavaş yavaş ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde hamurunuz birden sertleşecektir ve katı bir kıvam alacaktır. Hemen yoğunlaşan hamurumdan spatulamı çıkararak elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben tarifimde bu aşamaya kadar toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizlerin kullanmış olduğu unun markasına veya kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa farklılık gösterebilir. Bu yüzden elimize hafiften yapışan yumuşacık kıvamda bir hamur elde edinceye kadar ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamurumu 7-8 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra bardağın dibinde kalan sıvı yağı elime alıyorum. Hamur görmüş olduğunuz gibi yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için bu aşamada hamurun elimizi bırakması için sıvı yağ kullanabiliriz. Hamurumu yumruklaya yumruklaya pürüzsüz ve özlü bir kıvam alıncaya kadar güzelce yoğurdum. Kıvamını da sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Oldukça elastik yapıda sakız gibi yumuşacık kıvamda bir hamur elde ettik. Şimdi hamurun üzerini hava almayacak şekilde bir streç filmle kapatıyorum ve temiz de bir bez örterek ılık bir ortamda hamur 2 katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum orada mayalanırken ben de çöreklerimin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 1 su bardağı dövülmüş haşhaşı kabıma alıyorum ve üzerine 1 çay bardağı sıvı yağını da ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Ben ceviz ilavesi yapmadım ancak evinizde varsa bu karışıma biraz da dövülmüş ceviz ilave edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir lezzet katacaktır. Hazırladığım iç harcını kenara alıyorum ve mayalanan hamurumun üzerine açıyorum. Hamurum oda ısısında 1 saatte 2 katına çıktı. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir kıvam aldı. Göz göz muhteşem bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için şöyle bir toparlıyorum. Ve masamın üzerine alarak yuvarlak bir formda hamurumu toparlıyorum. Ve daha sonra bir hamur kesme aparatı ile hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum hamur parçalarını bu şekilde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Ve bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bütün bezelerimi hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra altını unladığım tepsimin üzerine alıyorum ve yüzeylerinin kurumaması için bir streç filmle kapatıyorum. Ve bezelerimi hiç dinlendirmeden hemen ilk bezemden başlayarak açmaya başlıyorum. Zaten o kadar yumuşacık ve elastik bir hamur oldu ki görmüş olduğunuz gibi elimle bile çekiştirerek açılıyor. Ancak ben daha düzgün bir görüntüde olabilmesi için bu aşamada merdane kullanarak açmayı tercih ettim.
Hamurumu ara ara ters yüz ederek ve elimle çekiştirerek dikdörtgen bir formda açıyorum. Daha sonra içerisine önceden hazırlamış olduğum haşhaşlı iç harcımdan 3 yemek kaşığı kadar alıyorum. Hamurumuzu sararken iç harcı dışarı taşmaması için hamurun kenarlarından 2'şer parmak boşluk bırakarak iç harcını güzelce sürüyorum. İç harcını sürmüş olduğum hamurun uzun kısmından içe doğru katlamaya başlıyorum ve burada bir püf noktayı daha belirtmek istiyorum. Hamuru katlarken iç harcının ileri doğru birikmemesi için bol bir şekilde sıkıştırmadan sarmanız gerekiyor. Ve rulo şeklinde sarmış olduğum hamurun kenarlarını da güzel bir şekilde kapatıyorum ve düzeltiyorum. Ve hazırlamış olduğum ruloyu 3'er parmak genişliğinde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını altını önceden sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Sadece 4 beze ile bir tepsi dolusu haşhaşlı çörek elde ediyoruz. Ve hamurumuz da o kadar yumuşak oldu ki saniyeler içerisinde açılıyor. Haşhaşlı lokum tarifini daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra yorum kısmına benimle sonuçları paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bütün bezelerimi aynı işlemle açıp iç harcını içerisine sürdükten sonra sarmaya devam ediyorum. Ve videomu buraya kadar izleyenlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz videomu izledikten sonra kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanında bulunan bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olmuş olursunuz. Şimdi bütün bezelerimi aynı işlemle hazırlayarak altını yağlamış olduğum tepsimin içerisine yerleştirdim. Ve bu şekilde parmağımla üzerinden bastırarak düzeltiyorum. Bütün mayalı tariflerde olduğu gibi bu tarifimizde de tepsi mayası gerçekten çok önemli. Ne kadar güzel mayalanırsa o kadar güzel kabararak yumuşacık pişecektir. Temiz bir poşet ve temiz de bir bezle kapatarak çöreklerimi oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Ilık bir ortamda yaklaşık 40 dakikada çörekler 2 katına çıktı. Çok güzel bir şekilde tepsi mayasını aldı. Şimdi önceden kenara ayırmış olduğum yumurta sarısını çöreklerin havasını söndürmeden yavaş bir şekilde üzerlerine sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerini kavrulmuş susamla da süsleyebilirsiniz. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda ısınması için 190 derecede ayarladım. Ve yumurta sarılarını sürdükten sonra çöreklerimi pişmesi için fırınıma götürüyorum. Ve çöreklerim altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar fırınımda pişti. Gerçekten muhteşem bir görüntüye ulaştı. Lezzeti de görüntüsü kadar harika bir çörek tarifi oldu. Ve hemen sizlere iç ve dış dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. İçi ne kadar güzel tel tel ayrılarak pişti. Hiçbir şekilde hamurlaşma kalmadı. Sizler de zaten ekrandan bunu görebiliyorsunuz. Lezzeti şahane, katları tek tek sayılan yumuşacık bir çörek tarifi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Samimiyetime güvenerek benim tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tüm detayları atlamadan uygularsanız sizler de evlerinizde bu kadar lezzetli ve güzel çörekler hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun ve böylece bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde de görüşmek ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.